Yine bir gün yollardayız. Antalya'nın Elmalı ilçesinin dağ köylerinden birinde fotoğraf çekimindeyiz. Köye girdik. Bakıyorum meydandayım, birilerini bulur muyum, fotoğrafını çeker miyim diye şöyle dolaşıyorum. Artık köylerde o kadar az insan yaşıyor ki. Meydanda birini bulamıyorum. Bu sefer evlerin içine giriyorum. Acaba orada bulabilir miyim diye bakıyorum. Bir teyze var, bahçesinde tek başına oturuyor. Yanına gidiyorum. Kendimi tanıtıyorum. Ne yaptığımı, niye orada olduğumu anlatıyorum. Biraz onu tanıyorum. Böyle sıcak bir sohbet oluşuyor aramızda. Ve fotoğrafını çekmek için izin istiyorum. İzin veriyor. Kendimce en uygun bulduğum açıdan birkaç kare fotoğrafını çekiyorum. Sonra bir şey fark ediyorum. Az önce gülümseyen, o sempatik, o sıcak teyze gitmiş. Ciddiyetle bambaşka biri gelmiş. Peki bir şey demiyorum önce ve başka bir açıdan tekrar fotoğrafını çekmek için yan tarafa geçiyorum. Birkaç kare poz aldıktan sonra bakıyorum gözleri başka bir yere dalmış. Bekliyorum. Öyle bir sessizlik oluyor ki sessizliğin sesini duyuyorum o anda. Ve ona soruyorum. Şu anda ne hissediyorsun? Şu anda içinden ne söylemek geliyor? Teyzem muhtemelen bu soruyu çok uzun yıllardır duymamış. Hele yabancı birinden kesinlikle duymadığı çok net. Ama düşünüyor bir taraftan da. Anlıyor ne sorduğumu aslında. Bekliyorum. Anlatacağı çok şey var ama burada kaldı. Çıkmadı. Ama gözleri her şeyi anlattı aslında. Bir insanın hayatını gözlerinden şahit olmak. İşte fotoğraf böyle bir şey. Deklanşöre basmakla olmuyor. O insana dokunmak, o hayata dokunmak, o ana girmekle fotoğraf oluyor. Tıpkı bizler koçların, farklı insanların, farklı hayatlarına dokunuyor olduğu gibi. Fotoğraf ve koçluk nasıl geliyor kulağa şu anda? İlgi çekici, anlamlı, heyecanlı değil mi? İnanın her seferinde anlatmaktan çok büyük heyecan ve keyif duyuyorum. Çünkü fotoğraf çekerken böyle anlar o kadar çok yaşıyoruz ki. Ve o kadar çok koçlukla bağdaşıyor ki. Fotoğraf çekmeye başladıktan bir süre sonra koçluk hayatıma girdi. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda aslında fotoğrafın beni koç olma ve koçluk yoluma ne kadar güzel hazırladığını ve şu anda da ne kadar güzel hizmet ettiğini görüyorum. Sonradan fark ettiğim bir şey. Peki nasıl? Bunu 4 maddede söylemek istiyorum. Madde 1. Fotoğraf özgürlüktür. Fotoğraf kendimi özgürce ifade edebildiğim bir alan. Yargısız, eşsiz, benzersiz. Tıpkı bir koçun, danışanının kendini özgürce ifade edebilmesini sağladığı bir alan gibi. Fotoğraf da bunu sağlıyor. Madde 2. Merak, görme becerisi, anda kalma. Bu üçü de birbiriyle o kadar ilintili ki ayırmak mümkün değil. Bir bütünün parçası. Fotoğrafçı meraklı olur. Merakından gitmeyeceği yer de yoktur. Keşfetmek ister. Farklı açılardan bakmak ister. Farklı açılardan bakıp daha farklı nasıl görürümün peşindedir hep. Görürsünüz bir fotoğrafçı aynı kareyi 1 milyon kez çeker belki de. Farklı noktalardan. Hep bir farklı bakmanın peşindedir çünkü. Ve andadır. Tüm varlığıyla sadece o andadır. Dünya, zaman, her şey durmuştur. Tıpkı bir koçun tüm varlığıyla anda olduğu gibi. Merakla danışanını dinlediği gibi. Ve danışanın farklı bakış açılarını sağlamaya çalıştığı gibi. Madde 3. İletişim becerisi. Bence en önemli madde bu. Sadece koçluk yolunda değil,
hayat yolculuğunda. Dedik ya fotoğrafçı merakından her yere gider diye. Eğer özellikle farklı kültürleri, farklı hayatları, farklı insanların çekmek istiyorsanız ve buna merakınız varsa bilmediğiniz coğrafyalarda buluyorsunuz kendinizi. Tanımadığınız insanların içinde buluyorsunuz. Ve dilini dahi bilmediğiniz ülkelerde buluyorsunuz kendinizi. Ama ortak bir diliniz var. Fotoğraf. Ancak şöyle bir nokta var. Tanımadığınız birinin fotoğrafını asla çekemezsiniz. Etik olarak da izin almadan fotoğraf çekmek uygun değildir. O yüzden önce kendinizi tanıtmanız, ifade etmeniz, onu tanımanız, dinlemeniz, empati kurmanız gerekiyor. Yani bir güven alanı oluşturmanız gerekiyor. Ancak o zaman fotoğraf çekebilirsiniz ve gerçekten o zaman çektiğiniz fotoğraftır. Yine koçlukta bir koçun güven alanını oluşturması gibi. Danışanıyla empati kurabilmesi, onunla aynı frekansa gelebilmesi gibi. Ne kadar benziyor değil mi? Madde 4. Duyguların keşfi. Fotoğrafa başlamadan önce duyguların bu kadar önemli olduğunu farkında değildim. Onu bırakın duygularını ifade eden biri bile değildim. Bilmiyorum ki nasıl ifade edeyim. O kadar anaetik düzlemde geçen uzun bir hayat oldu ki benim için. Fotoğraf girdikten sonra hayatıma aslında duyguların ne kadar önemli, hatta en önemli şey olduğunu fark ettim ki ben bunu idrak ettim diye olacağım kendim için. Ve artık fotoğrafta ben duygunun peşindeyim. Duygunun keşfinin peşindeyim. Ve keşfettim duygunun da transferinin peşindeyim. Onu paylaşmanın peşindeyim fotoğrafça. Koçlar olarak bizler de duyguların peşinde değil miyiz? Duyguların en güzel şekilde, en güvenli şekilde ifade edilmesini, görünür kılınmasını sağlamıyor muyuz? Duyguların en derinine inmeye çalışmıyor muyuz? Ne kadar benziyor, değil mi? Fotoğraf hayatımın merkezinde, mesleğimin de merkezinde ve öyle olmaya da devam edecek. Ama sadece fotoğraf çekmek değil mesele. Fotoğrafın gücünün farkında olmak, fotoğrafın yarattığı farklı bakış açılarını kullanmak, fotoğrafın dilini kullanmak ve fotoğrafın diliyle hayata bakmak. Öyle muazzam, öyle güzel ve öyle güçlü ki. Aranızda mutlaka fotoğraf çekenler vardır. Belki bu anlattıklarımdan sonra o kamera gerçekten evet içe dönüyor. Ve içe döndüğünde o anda ne oluyor orada? Ne yaşıyorum, ne fark ediyorum, ne hissediyorum? Bunu görebildiğim anda, kendimi yakaladığımda belki daha farklı fotoğraflar çekmeye başlayacağım. O coşkumu, o duygumu daha farklı aktarıyor olacağım fotoğrafa. Fotoğraf çekmiyorsanız da sorun değil. Belki çekmeye başlarsınız bundan sonra. Hiç çekmeyecek olsanız yine hiç sorun değil. Çünkü fotoğrafın farklı bakış açılarını yaratan gücünü belki hayatınıza alacaksınız. Ama hep fotoğrafla kalın. Teşekkürler.